Selamlar, yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride sizlerle birlikte 3 boyutlu modelleme programı olan Blender'a giriş yapıyor olacağız. Bu ve benzeri videoları ve seriyi kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlarınıza göndererek bu ücretsiz eğitimden faydalanmalarını sağlayabilirsiniz. Elbette ki kanalın büyümesi için de videoyu beğenmeniz bizler için önemli olacaktır. O halde eğitime geçebiliriz. Merhabalar, yavaş yavaş ilk adımlarımızı atmaya başlıyoruz. Arayüzümüzde bulunan General'a bir defa tıklayarak varsayılan ayarlarımı görebiliyorum. Burada benim bir kameram, bir küpüm ve bir ışık kaynağım bulunuyor. İlk olarak öğreneceğimiz işlem ekran üzerinde biraz dolaşabiliyor olmamız lazım. Bu noktada mouse'umun topuzuna basılı tutarak 360 derece dönebildiğimi sizlere göstermek istiyorum. Mouse'umun topuzunu bırakmadıkça ne kadar dönmek istersem dönüş yapabiliyor oluyorum. Eğer ki mouse'umun topuzunu bırakırsam tekrar aynı işlemi tekrarlayabiliyorum. Benzer işlemi sağ üstte bulunan X, Y ve Z koordinatı üzerinde de yapabiliyorum. İlk olarak Y noktasını mouse'umun sol kliği ile birlikte tutup görmüş olduğunuz gibi dönme işlemleri, objemin etrafında dönme işlemlerini yapabiliyorum. Aynı şekilde X için de, aynı şekilde Z ile de benzer işlemleri yapabiliyorum. Bir başka öğreneceğimiz nokta ise mouse'umuzun topuzuyla ileriye ve geriye yaptığımız işlemlerle yakınlaşıp uzaklaşabildiğimizi görmek olacaktır. Ben şu an objeme yakınlaşıyorum ve burada bir başka nokta daha gösteriyorum sizlere. Eğer ki Shift tuşuna basılı tutarken farenin tekerleğine de basarsanız görmüş olduğunuz şekilde bir dönme işlemi yaparsınız, bir pan işlemi yaparsınız. Bunu Shift tuşuna basmadan yapıyorum. Bakın altına girebiliyorum, üstüne çıkabiliyorum, etrafında dönebiliyorum. Fakat bunu Shift'e basılı olarak yaparsanız biraz uzaklaştım. Shift'e bastım ve görmüş olduğunuz gibi bir pan işlemi yapıyorum. Şu an tek bir objemiz, hatta net bir objemiz, bir küpümüz olduğu için bu pan işlemi bizlere çok da büyük bir şey ifade etmiyor olabilir, fakat ilerleyen süreçlerde anlayacaksınız ki pan işlemi birçok noktada problemlerimizi çözüyor olacak. Çok basit işlemler olduğunun farkındayım, fakat eğer ki bilgisayar programı öğrenmek istiyorsak, bir bilgisayar programında kendimizi geliştirmek istiyorsak her şeyi adım adım tekrar etmemiz gerekiyor. Hemen hızlıca bir uygulama videosuna geçelim. Uygulama videosunda sizlere verdiğim basit ödevleri lütfen hayata geçirin ki adım adım ilerlediğimiz bu yolda eksik bir noktanız kalmasın. Hatta şu an göstermiş olduğum basit işlemleri çok hızlı bir şekilde geçebiliyor olun. 2-3 dakika göstermiş olduğum işlemleri yaptığınız takdirde zaten hiçbir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum.